Ders 1. Seçim adayları. Seçim yaklaşırken halk arasında güçlü bir ilgi gören bir aday ortaya çıktı. Evet, kampanyalar sırasında kamuoyunu nasıl etkileyebildikleri ilginç. Öncü Cumhuriyetçiler ön seçimler yaklaşırken kimi destekleyecekleri konusunda endişeye kapıldılar. Bu doğru. Çoğunlukla partiyi birleştirebilecek birinin arkasında toplanmaya ihtiyaç duyarlar. Kesinlikle. Geniş bir kitleye hitap eden bir aday bulmak oldukça zor olabilir. Özellikle bölünmüş bir siyasi ortamda akıllıca seçim yapmak çok önemlidir. Bu seçimin nasıl gelişeceğini ve gelecekteki politikaları nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Ben de. Her seçim ülkenin yönünü önemli ölçüde şekillendiriyor. Gelişmeler ilerledikçe adaylar ve platformları hakkında bilgi sahibi olalım. Ders 2. Önemli noktalar. Yolumuzda ne kadar çok ilginç yer olduğunu hiç fark ettiniz mi? Evet, yürürken yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Sizce ne görebiliriz? Asırlardır ortalıkta duran o eski saat kulesi var, oldukça ikonik. Ah, bunu görmüştüm. O kadar güzel bir yapı ki. Başka ne var? Hemen ardından hamur isleriyle ünlü küçük Sirin bir kafenin önünden geçeceğiz. Hamur isleri cazip geliyor. Açık havada oturma yerleri var mı? Evet, yapıyorlar. Rahatlamak ve manzaranın tadını çıkarmak için hoş bir mekandır. Bir dahaki sefere orada bir kahve içmek isteyebilirim. Başka önemli nokta var mı? Elbette yol boyunca heykellerin olduğu bu muhteşem bir parkta göreceğiz. Ders 3. Taksi ücreti sorgulama. Yakınlarda bir taksi durağı olduğunu görüyorum, havaalanına taksinin sabit ücreti var mı? Evet, genellikle seyahat edenlerin işini kolaylaştıran belirli bir ücret vardır. Bunu bilmek harika. Geldiğinizde sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Sabit bir ücrete sahip olmak, özellikle aceleniz olduğunda gönül rahatlığı sağlar. Kabul ediyorum. Seyahat sırasında endişelenmeniz gereken bir şey daha azaldı. Ayrıca seyahat masraflarınızı önceden bütçelendirmeniz de uygundur. Kesinlikle. Ayrılmadan önce ücreti onaylamak için şoförle görüşelim. Sağlam bir plana benziyor. Bu konuda proaktif olduğumuza sevindim. Kesinlikle. Bilgi sahibi olmak her zaman seyahat etmeyi daha sorunsuz hale getirir. Ders 4. Seyahat planları. Ne zaman seyahat etmeyi planlıyorsunuz? 8 Temmuz'da ayrılmak istiyorum. Benim için mükemmel bir zaman. Kulağa hoş geliyor. Zaten düzenlemeler yapmaya başladınız mı? Evet, uçuş rezervasyonumu yaptırdım ve şimdi kalacak yer arıyorum. Bu harika. Kalacak iyi bir yer bulmak deneyiminizi gerçekten geliştirebilir. Kesinlikle. Rahat ve elverişli bir konumda olduğundan emin olmak istiyorum. Vardığınızda belirli turistik yerleri keşfetmeyi planlıyor musunuz? Kesinlikle. Gezmek istediğim yerlerin ve yapılacak şeylerin bir listesi var. Görünüşe göre hepiniz muhteşem bir maceraya hazırsınız. Ders 5. Stres yönetimi. Stresli zamanlar zorlayıcı olabilir, bu genel refah için çok önemlidir. Kesinlikle.
Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek için stresi yönetmek önemlidir. Peki ya stres yönetimi teknikleri? İşe yarayan herhangi bir şey buldunuz mu? Evet, düzenli olarak farkındalık ve derin nefes egzersizleri yapıyorum. Bunlar kulağa etkili geliyor. Meditasyonun stresi azaltmak için de faydalı olabileceğini duydum. Kesinlikle. Zihninizi temizlemeye ve yeniden odaklanmaya yardımcı olur. Bu tekniklerden bazılarını rutinime dahil etmeyi denemeliyim. Kesinlikle tavsiye ederim. Nasıl hissettiğiniz konusunda önemli bir fark yaratabilir. Stresi daha iyi yönetmenin yeni yollarını keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 6. Buharla çalışan tekneler. Tekneyi ileri iten büyük çarklara sahip buharla çalışan tekneler çok popülerdi. Evet, arabalar yaygınlaşmadan önce bunlar ulaşımda önemli bir ilerlemeydi. Kesinlikle. Nehirler ve göller boyunca yolculukta devrim yaratarak seyahati çok daha hızlı hale getirdiler. O zamanlar bu teknelerle seyahat etmenin ne kadar heyecan verici olduğunu hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Suda gezinme deneyimi heyecan verici olsa gerek. Ve kendi dönemlerinde ticaret ve ticarette önemli bir rol oynadılar. Evet, teknolojinin ulaşım modlarımızı nasıl şekillendirdiğini görmek büyüleyici. Gelin bu teknelerin tarihçesi hakkında daha fazlasını öğrenelim. Kulağa büyüleyici geliyor. Ben isterdim. Geçmişteki yeniliklere dalmak her zaman ilginçtir. Ders 7. Satis ekibiyle işbirliği yapmak. Evet, yakın zamanda gerçekleşen bir projede bir satış ekibiyle işbirliği yaptım. Kulağa ilginç geliyor. Bu deneyimden hangi becerileri kazandınız? Satışta çok önemli olan iletişim ve ekip çalışması hakkında çok şey öğrendim. Kesinlikle. Bir ekiple çalışmak problem çözme yeteneklerini gerçekten geliştirebilir. Evet ve bu bana farklı durumlara uyum sağlamanın önemini öğretti. Hayal edebiliyorum. Ortak bir hedefe doğru çalışırken esneklik çok önemlidir. Ayrıca müşteri ilişkileri ve nasıl etkili bir şekilde etkileşime geçileceği konusunda da fikir sahibi oldum. Bu harika. Bu beceriler gelecekteki çabalarınızda kesinlikle faydalı olacaktır. Öğrendiklerimi gelecek projelerde uygulamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 8. Önceden rezervasyon. Özellikle hafta sonları önceden rezervasyon yapmak her zaman daha güvenlidir. Tamamen katılıyorum. Son dakika sürprizlerinden veya hayal kırıklıklarından kaçınmanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Pek çok yer, özellikle yoğun günlerde hızla dolma eğilimindedir. Evet, önceden yer ayırtmak içinizin rahat olmasını sağlar. Üstelik erken rezervasyon yaptırdığınızda daha iyi fırsatlar bile bulabilirsiniz. Bu doğru. Hem cüzdanınız hem de programınız için bir kazan-kazan durumu. Önceden rezervasyon yaptırmanız gereken, planlanmış bir geziniz var mı? Yakında bir hafta sonu kaçamak yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden bunu kesinlikle aklımda tutacağım. Harika. Deneyimimizi en üst düzeye çıkarmak için her şeyi önceden planladığımızdan emin olalım. Ders 9. Unutulmaz anlar. Harika özledim. Bu unutulmaz yolculuğun her aninin tadını çıkaracağımızdan emin olalım. Kesinlikle.
Her deneyimin tadını çıkarmak ve kalıcı anılar yaratmak istiyorum. Evet, yol boyunca küçük şeylerin değerini bilmek önemlidir. Tamamen katılıyorum. Bazen en anlamlı şey o küçük anlardır. Kesinlikle. İster güzel bir gün batımı, ister lezzetli bir yemek olsun, hepsinin kıymetini bilin. Maceralarımızı hatırlamak için bol bol fotoğraf çektiğimden emin olacağım. Kulağa mükemmel geliyor. Fotoğraflar daha sonra o anları yeniden yasamanın harika bir yoludur. Bekleyemiyorum. Bu yolculuk ikimiz için de özel olacak. Haydi bunu bir ömür boyu hatırlanacak bir yolculuk haline getirelim. Ders 10. Sosyal medya alışkanlıkları. Kesinlikle. Oldukça bagimlilik yapıcı hale geldi, kendimi saatlerce bilinçsizce kaydırırken buluyorum. Ne demek istediğini biliyorum. Gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamak kolaydır. Evet ve bazen bunun ne kadarının gerçekten faydalı olduğunu merak ediyorum. Kesinlikle. Bu kadar çok bilginin mevcut olması bunaltıcı olabilir. Ekran başında geçirdiğim süreyi sınırlamaya ve daha üretken aktivitelere odaklanmaya çalışıyorum. Bu harika bir fikir. Günümüzün dijital dünyasında dengeyi bulmak çok önemlidir. Evet, sosyal medya için belirli zamanlar belirlemenin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Daha iyi seçimler yapabilmek için birbirimizi sorumlu tutalım. Ben de buna katılıyorum. Birlikte daha sağlıklı alışkanlıklar yaratabiliriz. Ders 11. Manzaralı sürüsler. Asma ve seftali ağaçlarının arasından trafik ve çok şeritli otoyollardan geçmek çok güzel. Gerçekten öyle. Bu dogal rotalar her yolculuğun özel hissetmesini saklayabilir. Evet, manzaralar nefes kesicidir ve genel seyahat deneyimine katkıda bulunur. Dogan'ın basit bir yolculuğu maceraya nasıl dönüştürebildiğini seviyorum. Kesinlikle. Şehir hayatının koşuşturmasından küçük bir kaçış gibi. Bu bölgelerde bir yolculuğa çıkmayı ve yerel çiftliklerde durmayı çok isterim. Harika bir fikir gibi görünüyor. Taze meyveler ve güzel manzaralar mükemmel bir kombinasyondur. Yakında bu güzel rotaları keşfetmek için bir hafta sonu gezisi planlayalım. Bekleyemiyorum. Birlikte Dogan'ın tadını çıkarmanın keyifli bir yolu olacak. Ders 12. Yolculuk için atıştırmalıklar. Gezimiz için biraz atıştırmalık ve içecek getirebilir misin? Elbette. Bize biraz cips ve soda getireceğimden emin olacağım. Kulağa mükemmel geliyor. Atıştırmalıklar her zaman yolculuğu daha keyifli hale getirir. Kabul ediyorum. Yiyecek bir şeyin olması enerjimizi yüksek tutar. Evet, dışarıdayken elimizde bir şeyler ikram etmek güzel. Daha sağlıklı bir seçenek için biraz meyve de atacağım. Harika fikir. Atıştırmalıkların bir karışımı isteri ilginç gelecektir. Heyecanlıyım. Bu geziyi eğlenceli ve lezzetli bir maceraya dönüştürelim. Kesinlikle. İyi yemek her zaman deneyimi artırır. Ders 13. Başkalarına önem vermek. Hasta olduğumuzda bize yemek hazırlayan aşçı gibidir. Bu çok tatlı. İyi olmadığınızda birinin sizinle ilgilenmesi rahatlatıcıdır. Evet, bu gerçekten zor zamanlarımızda bizi ne kadar sevdiğini ve desteklediğini gösteriyor. Kesinlikle.
Başkalarını beslemek için zaman ayıran birinin olması güzel. Ve her zaman evi temizlemenin de onun bakim gösterme yolu olduğunu söylüyor. Bu harika bir tutum. Temiz bir alan yaratmak moralinizi yükseltmeye gerçekten yardımcı olabilir. Kabul ediyorum. Düzenli bir ortamın sakligimizi bu kadar etkilemesi şaşırtıcı. Bizimle bu kadar düşünceli bir şekilde ilgilenenleri takdir etmeyi unutmayalım. Kesinlikle. Nezaketlerine minnettarlığınızı göstermek önemlidir. Ders 14, geçmiş yükler. İlk kez bir Amerikan şirketine böyle bir suçlama yöneltiliyordu. Evet ve birkaç kişinin ölümüyle ilgiliydi ki bu sokak ediciydi. Yasal işlemlerin kurumsal sorumluluğu nasıl şekillendirebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Bu dava gelecekteki eylemler için önemli bir emsal teşkil edebilir. Evet, iş uygulamalarında hesap verebilirliğin önemini vurguluyor. Bunun, ilgili şirkete ilişkin kamuoyu algısını nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Medyada pek çok tartışmaya neden olması muhtemel. Kesinlikle. Bu hikayenin zaman içinde nasıl geliştiğine bir göz atalım. Kesinlikle. Kurumsal etik ve hukuk açısından çok önemli bir an. Ders 15, tavan arasındaki aniler. Yaptığım en sevdiğim şey tavan arasına koyduğu eski sandığı ayıklamaktı. Bu çok ilginç geliyor. Orada ne buldun? Pek çok anıyı canlandıran bazı eski fotoğraflar ve mektuplar keşfettim. Ne kadar nostaljik. Hafize seridinde bir yolculuk gibi hissetmiş olmalı. Gerçekten öyleydi. Her ögenin kendi hikayesi ve geçmişi vardı. Nesnelerin bu kadar duygusal öneme sahip olabilmesini seviyorum. Evet, geçmişi ve onun parçası olan insanları takdir etmenizi saklar. Bir gün kendi aile hatıralarımızı gözden geçirmek için bir plan yapalım. Bunu çok isterim. Köklerimizde bağlantı kurmanın anlamlı bir yolu olurdu. Ders 16, öğle yemeği planları. Bu harika. Öğle yemeğini getirelim mi yoksa yakınlarda iyi bir restoran biliyor musun? Deneyebileceğimiz birkaç güzel yer biliyorum. Ama öğle yemeğini getirmek zaman kazandırabilir. Doğru. Bir öğle yemeği hazırlarsak, nerede olursak olalım tadını çıkarabiliriz. Evet ama yerel bir şeyler denemek de güzel olurdu. Kabul ediyorum. Günlük programımıza göre karar verelim. Dışarı çıktığımızda atıştırmalıklar getirip öğle yemeğine karar vermeye ne dersiniz? Sağlam bir plana benziyor. Bu şekilde her iki dünyanın da en iyisine sahip oluruz. Heyecanlıyım. İyi yemek her zaman gezileri daha keyifli hale getirir. Kesinlikle. Bu günü lezzetli bir maceraya dönüştürelim. Ders 17, 0, gerçeklikte gezinmek. Evet, bu doğru. Bugünlerde neyin gerçek, neyin sahte olduğunu belirlemek zor. Kesinlikle. Medya ortamı çok karmaşık ve kafa karıştırıcı hale geldi. Bilgiyi gerçek olarak kabul etmeden önce doğrulamak çok önemlidir. Kabul ediyorum. Bu dijital çağda eleştirel düşünme her zamankinden daha önemli. Evet, güvenilir kaynaklara güvenmek yanlış bilgilerin üstesinden gelmemize yardımcı olabilir.
Bir fikir oluşturmadan önce sıklıkla birden fazla kaynaktan gerçekleri 2 kez kontrol ederim. Bu akıllıca bir yaklaşım. Bilgili ve bilinçli kalmanıza yardımcı olur. Bu konuları tartışmaya devam edelim. Nisanlı kalmak önemlidir. Kesinlikle. Birlikte daha iyi bir anlayış ve farkındalığı teşvik edebiliriz. Ders 18, Mum yapımı. Kulağa hoş geliyor. Mum yapmak için herhangi bir özel ekipmana ihtiyacım var mı? Evet, bal mumu, fitiller ve kalıplar gibi birkaç temel malzemeye ihtiyacınız olacak. Anlıyorum. Bastırmak için bazı belirli ögelere ihtiyacım olacağını bilmek güzel. Kesinlikle. İhtiyacınız olan her şeyi içeren mum yapımı kitlerini sıklıkla bulabilirsiniz. Bu benim gibi yeni başlayanların işini kolaylaştırıyor. Karmaşık bir süreç mi? Hiç de bile. Bir kere alistiginizde oldukça keyifli ve rahatlatıcı olabilir. Deneyeceğim için heyecanlıyım. Kendi kokulu mumlarımı yaratma fikrini seviyorum. Çok eğleneceksiniz. Ayrıca arkadaşlarınız ve aileniz için harika hediyelerdirler. Yakın zamanda bir mum yapımı seansı planlayalım, başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 19, Seyahat bütçesi. Seyahatiniz için alışveriş yaparken aklınızda bir bütçe var mıydı? Evet, kaba bir tahminim vardı. Bu yüzden gereksiz eşyalara fazla harcama yapmadım. Bu akıllıca. Bir bütçeye baklı kalmak, mali durumunuzu yönetmenize gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bu kadar çok seçenek varken kapılıp gitmek çok kolaydır. Kabul ediyorum. İleriye yönelik planlama yapmak, finansal stres yaşamadan seyahatinizin keyfini çıkarmanızı sağlar. Kesinlikle. Etkinliklere ve hediyelik eşyalara her zaman belirli bir miktar ayırırım. Bu harika bir strateji. Kendinizi suçlu hissetmeden biraz savurganlık yapmanızı sağlar. Evet ve yolculukta gerçekten deneyimlemek istediklerime öncelik vermeme yardımcı oluyor. Bir sonraki tatilimize hazırlanırken bunu aklımızda tutalım. Ders 20, Stres yönetimi. Stres zamanları genel refah için çok önemlidir, bunu etkili bir şekilde yönetmeliyiz. Kesinlikle. Yararlı bulduğunuz stres yönetimi teknikleri nelerdir? Düzenli olarak farkındalık ve derin nefes egzersizleri yapmaya başladım. Bu etkili görünüyor. Meditasyonun da çok faydalı olabileceğini duydum. Evet, zihni temizlemeye ve kaygıyı azaltmaya gerçekten yardımcı oluyor. Bunu denemeliyim. Yogun yaşamlarımızda rahatlamanın yollarını bulmak çok önemlidir. Kesinlikle. Zorluklarla nasıl başa çıkacağımız konusunda önemli bir fark yaratabilir. Stres yönetimi uygulamalarını günlük rutinlerimize dahil etmeye kararlı olalım. Ben gemideyim. Bu yolculukta hep birlikte birbirimize destek olabiliriz. Ders 21, Ulaşım tarihi. Tekneyi ileri iten büyük çarklara sahip buharla çalışan tekneler çok popülerdi. Evet, arabalar yaygınlaşmadan önce bunlar ulaşımda önemli bir ilerlemeydi. Kesinlikle. Nehirler ve göller boyunca yolculukta devrim yaratarak seyahati çok daha hızlı hale getirdiler. O zamanlar bu teknelerle seyahat etmenin ne kadar heyecan verici olduğunu hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Suda gezinme deneyimi heyecan verici olsa gerek.
Ve kendi dönemlerinde ticaret ve ticarette önemli bir rol oynadılar. Evet, teknolojinin ulaşım modlarımızı nasıl şekillendirdiğini görmek büyüleyici. Gelin bu teknelerin tarihçesi hakkında daha fazlasını öğrenelim. Kulağa büyüleyici geliyor. Ben isterdim. Geçmişteki yeniliklere dalmak her zaman ilginçtir. Ders 22, İşbirliği deneyimi. Evet, yakın zamanda gerçekleşen bir projede bir satış ekibiyle işbirliği yaptım. Kulağa ilginç geliyor. Bu deneyimden hangi becerileri kazandınız? Satışta çok önemli olan iletişim ve ekip çalışması hakkında çok şey öğrendim. Kesinlikle. Bir ekiple çalışmak problem çözme yeteneklerini gerçekten geliştirebilir. Evet ve bu bana farklı durumlara uyum sağlamanın önemini öğretti. Hayal edebiliyorum. Ortak bir hedefe doğru çalışırken esneklik çok önemlidir. Ayrıca müşteri ilişkileri ve nasıl etkili bir şekilde etkileşime geçileceği konusunda da fikir sahibi oldum. Bu harika. Bu beceriler gelecekteki çabalarınızda kesinlikle faydalı olacaktır. Öğrendiklerimi gelecek projelerde uygulamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 23, taksi rezervasyonu. Yakınlarda bir taksi durağı olduğunu görüyorum, havaalanına taksinin sabit ücreti var mı? Evet, genellikle seyahat edenlerin işini kolaylaştıran belirli bir ücret vardır. Bunu bilmek harika. Geldiğinizde sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olur. Kesinlikle. Sabit bir ücrete sahip olmak, özellikle aceleniz olduğunda gönül rahatlığı sağlar. Kabul ediyorum. Seyahat sırasında endişelenmeniz gereken bir şey daha azaldı. Ayrıca seyahat masraflarınızı önceden bütçelendirmeniz de uygundur. Kesinlikle. Ayrılmadan önce ücreti onaylamak için şoförle görüşelim. Sağlam bir plana benziyor. Bu konuda proaktif olduğumuza sevindim. Kesinlikle. Bilgi sahibi olmak her zaman seyahat etmeyi daha sorunsuz hale getirir. Ders 24, seyahat tarihleri. Ne zaman seyahat etmeyi planlıyorsunuz? 8 Temmuz'da ayrılmak istiyorum. Benim için mükemmel bir zaman. Kulağa hoş geliyor. Zaten düzenlemeler yapmaya başladınız mı? Evet, uçuş rezervasyonumu yaptırdım ve şimdi kalacak yer arıyorum. Bu harika. Kalacak iyi bir yer bulmak deneyiminizi gerçekten geliştirebilir. Kesinlikle. Rahat ve elverişli bir konumda olduğundan emin olmak istiyorum. Vardığınızda belirli turistik yerleri keşfetmeyi planlıyor musunuz? Kesinlikle. Gezmek istediğim yerlerin ve yapılacak şeylerin bir listesi var. Görünüşe göre hepiniz muhteşem bir maceraya hazırsınız. Ders 25, 0, satış ekibiyle işbirliği yapmak. Evet, yakın zamanda gerçekleşen bir projede bir satış ekibiyle işbirliği yaptım. Kulağa ilginç geliyor. Bu deneyimden hangi becerileri kazandınız? Satışta çok önemli olan iletişim ve ekip çalışması hakkında çok şey öğrendim. Kesinlikle. Bir ekiple çalışmak problem çözme yeteneklerini gerçekten geliştirebilir. Evet ve bu bana farklı durumlara uyum sağlamanın önemini öğretti. Hayal edebiliyorum. Ortak bir hedefe doğru çalışırken esneklik çok önemlidir.
Ayrıca müşteri ilişkileri ve nasıl etkili bir şekilde etkileşime geçileceği konusunda da fikir sahibi oldum. Bu harika. Bu beceriler gelecekteki çabalarınızda kesinlikle faydalı olacaktır. Öğrendiklerimi gelecek projelerde uygulamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 26, Sabah Yardımı. Günaydın. Umarım yogun bir güne hazırsınızdır. Bugün önemli bir konuda yardımına ihtiyacım var. Günaydın. Elbette kulaklarım var. Hangi konuda yardıma ihtiyacınız var? Biraz araştırma gerektiren bir projem var ve görüşlerinizin çok değerli olacağını düşünüyorum. Yardım etmeyi çok isterim. Proje neyle ilgili? Bu topluluk katilimiyle ve yerel girişimleri nasıl geliştirebileceğimizle ilgilidir. Kulağa büyüleyici geliyor. Birlikte bazı fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabiliriz. Kesinlikle. Yenilikçi çözümler üretebileceğimize inanıyorum. Topluluk hakkında zaten bildiklerimizle başlayalım. Sak. Onların ihtiyaçlarına ve bunları nasıl etkili bir şekilde karşılayabileceğimize odaklanmalıyız. Ders 27, Günlük Bağlantılar. Hayat bazen çok bunaltıcı olabiliyor, değil mi? Kesinlikle. Bizi ayakta tutan küçük rutinlerimizin olmadığı gibi günü hayal etmek zor. Kesinlikle, bu rutinler asinalik açısından rahatlatıcı olabilir. Kaosun ortasında normallik duygusunu korumamıza gerçekten yardımcı oluyorlar. Onsuz yaşayamayacağınız bir rutin nedir? Sabah kahvemi söyleyebilirim, günümün gidişatını belirliyor. Tamamen katılıyorum. Sevinç getiren küçük bir ritüel gibi. Evet ve bana önümüzdeki görevlerin üstesinden gelmek için ihtiyacım olan enerjiyi veriyor. Görevlerden bahsetmişken, planladığınız yoğun bir gün var mı? Ders 28, Mutluluk üzerine düşünmek. Onun daha mutlu olup olmayacağını hiç düşündün mü? Evet, yaşam tercihlerini yansıtan düşündürücü bir soru. Hikaye, küçük çocukların çevrelerinden nasıl derinden etkilenebileceğini gösteriyor. Bazen seslerinin çıkmadığını fark etmek yürek parçalayıcıdır. Kesinlikle ve onların duyulmasını saklamak bizim sorumluluğumuzdur. Onların mutluluğunu ve refahını savunmalıyız. Evet ve farkındalık, değişiklik yapmanın ilk adımıdır. Kesinlikle. Hikayelerini başkalarıyla paylaşarak başlayabiliriz. Bu onların ihtiyaçları için eyleme ve desteğe ilham verebilir. Ders 29, Bağlantıda kalmak. Görüntülü görüşmeler yoluyla evle bağlantı kurmaya çalışıyorum. Bu iyi bir fikir. Gerçekten mesafeyi kapatmaya yardımcı oluyor. Tanıdık yüzleri ekrandan bile görmek beni rahatlatıyor. Ayrılığın biraz daha az bunaltıcı olmasını sağlar. Bağlantıda kalmak için başka önerileriniz var mı? Mektup veya kartpostal göndermeye ne dersiniz? Kişisel bir dokunuş katıyorlar. Bu fikri seviyorum. Somut bir şey almak çok şey ifade eder. Ayrıca deneyimleri farklı bir formatta paylaşmanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Kısa bir mesajdan daha içten geliyor. Ders 30, Yeni başlangıçlar. Yatakların da değiştirilmesi gerekiyor, üzerlerine temiz çarşaflar konulması gerekiyor. Kesinlikle.
Taze çarşaflar konfor açısından büyük bir fark yaratabilir. Çoğu zaman gözden kaçırdığımız basit zevklerden biri. Evet, ama baris dolu bir ortama gerçekten katkıda bulunuyor. Temiz bir alanın zihnimi de temizlemeye yardımcı olduğunu buldum. Ben de. Çevremizin bizi bu kadar etkilemesi şaşırtıcı. Bugün halletmemiz gereken tüm işlerin bir listesini yapalım. Harika fikir. Bu şekilde düzenli ve verimli kalabiliriz. Sen yataklarla ilgilenirken ben de çamaşırları halledeceğim. Ders 31. Farkında nefes alma. Odağınızı tekrar nefesinize getirin, kendinizi merkeze almanın harika bir yoludur. Tamam, deneyeceğim. Bunu ne kadar sürede yapmalıyım? Başlamak için sadece birkaç dakika, gerçekten zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Bu idare edilebilir görünüyor. Çoğu zaman kendime vakit ayırmayı unutuyorum. Hayatın yoğunluğuna kapılmak kolaydır. Evet, ama bunu dahil etmenin gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Büyük sonuçlar doğurabilecek küçük bir uygulamadır. Bunu günlük bir alışkanlık haline getirmeye çalışacağım, buna değer. Ruh budur. Bunun genel refahinizi artırdığını göreceksiniz. Ders 32. Yeni rutinler. Kesinlikle bir şans vereceğim, rutinime iyi bir katkı gibi görünüyor. Bu doğru bir tutum. Yeni şeyler denemek canlandırıcı olabilir. Son zamanlarda işleri biraz sarsmak istiyordum. Konfor alanınızın dışına çıkmak harika, değil mi? Evet, beklenmedik büyüme ve fırsatlara yol açabilir. Üstelik hayatı ilginç ve sürprizlerle dolu kiliyor. Kesinlikle. Denemek istediğin yeni şey nedir? Yeni bir egzersiz rutinine başlamayı düşünüyordum. Bu heyecan verici geliyor. Fiziksel aktivite çok faydalıdır. Ders 33. Yerleri keşfetmek. Senin hakkında, mekaniği tam olarak deneyimlemek için genellikle 10 gün civarında kalıyorum. Bu çok uzun bir zaman. Daha derin incelemelere olanak sağlar. Kesinlikle. Kendimi yerel kültüre kaptırmam yeterli. Kabul ediyorum. Bir yerlerde aceleyle dolaşmak çoğu zaman özü kaçırmak anlamına gelir. Seyahat etmenin en sevdiğiniz yani nedir? Yeni yiyecekler denemeyi ve yerel insanlarla tanışmayı seviyorum. Bu deneyimler çoğu zaman kalıcı anılar bırakır. Gerçekten öyle. Farklı kültürlerle bağlantı kurmak harika. Birlikte geçireceğimiz bir sonraki macera için sabırsızlanıyorum. Ders 34. E-ticaretin büyümesi. Küresel pazarda e-ticaretin yükselişi, alışveriş yapma şeklimizi kesinlikle değiştirdi. Gerçekten var. Online alışveriş o kadar büyük kolaylık sağlıyor ki. Evet, tüketiciler hemen hemen her şeyi parmaklarının ucunda bulabilirler. İşletmeler için de oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme. Kesinlikle. Birçok küçük işletme çevrimiçi ortamda başarılı oldu. Teknolojinin nasıl yeni kapılar açtığını görmek heyecan verici. Ancak bu aynı zamanda pazarda daha fazla rekabet anlamına da geliyor. Doğru, ama inovasyon işletmelerin öne çıkmasına yardımcı olabilir. Kesinlikle. Tüketici ihtiyaçlarına uyum sağlamak başarının anahtarıdır.